Şimdi uyuşturucu kartelleri hem alanlarını kontrol ediyorlar hem de alanlarındaki uluslararası yatırımları da yönetiyorlar, kompanse ediyorlar. Aynı zamanda oradaki nadir toprak elementlerinin de maden ihracatını yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Venezuela'da, Küba'da, İran'da, Panama'da, Grönland'da olduğu gibi Meksika hükümetine bir ultimatomda bulundu. Ya limanlarını kapat ya da ben kapatırım. Jalisco karteli limanları kontrol ediyor. Aynı zamanda Çin'le de küresel maden ilişkisi geliştirdiği için Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Sinaloa kartelin ortak bir şekilde düşmanı ve rakibi haline geldi. Ve temel motivasyon lityum madenlerinden çıkartılan o cevherin Çin'e ulaştırılmasına engel olmak. İşte Amerika Birleşik Devletleri Meksika hükümetiyle beraber bu operasyonu yaparak uyuşturucu gibi evrensel bir sorun üzerine aslında küresel ticari menfaatlerini maksimize etmeye çalıştığını ifade etmemiz gerekiyor. GZT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum gazeteci yazar Hüsamettin Aslan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hüsamettin hocamızla Meksika'daki sokakların durumunu konuşacağız. Hocam sokaklar neden karıştı Meksika'da? Neler oluyor? Meksika'da sokakların karışmasının bir görünen boyutu var, bir görünmeyen boyutu var. Görünen boyutta Meksika'nın en büyük karteli Sinaloa, bu kartelden 2010 yılında torbacılık yaparak ağını genişleten kartel, New Generation diye bir kartel kuruyor ve ülkenin orta kesiminde, başkentin kuzeybatısında ama orta kesimde yer alan bölgeyi bir nüfuz alanı olarak uzunca bir zaman işlettikten sonra karteller arasında bir pazar payı savaşı başlıyor. Bu işin görünen boyutu. Görünmeyen boyutta ise Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika'daki uyuşturucu, limanlar, nadir toprak elementleri üzerinden yaşanan savaşın uyuşturucu kartelleri üzerine, uyuşturucu kartellerin kapattığı alan üzerinden yaşamış olduğu rekabet var. Neden böyle bir savaş var? Yani Amerika ile Çin bu işin neresinde hocam? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri adı geçen karteli 2024-2025 yıllarında terör örgütü listesine aldı. Oysa bu kartel 2010 yılında Sinaloa kartelinden ayrılmış. Onlarla pazar, fikir ve para anlaşmazlığı yüzünden birbirlerine adeta girmişlerdi. Ve Sinaloa kartelinin güneyinde bir alanı kontrol ediyorlardı. Ve çok ciddi bir şekilde yayılmacı bir politika izlediler. Adeta uyuşturucu franchising yaparak alanlarını genişletip ülkenin Atlantik Okyanusu kıyılarına kadar alan genişlettiler. Sinaloa karteli ise büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırlarını kontrol ediyordu. Kolombiya, Ekvator ve Peru'daki uyuşturucunun Amerika Birleşik Devletleri'ne lojistiğini sağlıyordu. Adı geçen kartel ise Amerika Birleşik Devletleri'ne ideolojik olarak mesafeli, Rusya ve Çin'le ideoloji temelinde daha yakın. Aynı zamanda Çin otomotiv şirketlerinin de bu alanda faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Amerika-Meksika sınırında Amerika Birleşik Devletleri'nin otomotiv markası Ford'un fabrikaları, ülkenin güneyine doğru indiğiniz zaman Çin yatırımlarının arttığını görüyoruz. Şimdi uyuşturucu kartelleri hem alanları kontrol ediyorlar hem de alanlarındaki uluslararası yatırımları da yönetiyorlar, kompanse ediyorlar. Aynı zamanda oradaki nadir toprak elementlerinin de maden ihracatını yapıyor. Dolayısıyla hem Meksika içindeki temel mesele hem küresel sistemdeki nadir toprak elementlerinin Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki pazar savaşı işte Meksika'da bu olayların çıkmasına neden oldu. Dolayısıyla sorunuzun başına dönecek olursak görünen neden Meksika'da kartelle devlet arasındaki savaş, görünmeyen neden ise küresel elektrikli otomotivlerin temel bileşenleri başta olmak üzere güdümlü füzeler, elektrikli ev aletleri ve bataryaların temel ham maddesini teşkil edecek olan başta lityum olmak üzere bu ürünler üzerinden yaşanan küresel bir rekabet var. Şimdi meselenin arka planına geldiğimiz zaman bu hem uluslararası medyada hem Türk medyasında çok konuşulmayan bir detay. Bu da New Generation dediğimiz bu kartel 2 tane limanı kontrol ediyor kendi bölgesinde. Bu 2 limandan Çin'den gelen sentetik uyuşturucu ham maddesi ki bu ürünler Çin'de yasaklı. Ama ham madde olarak geldiği için geçişine müsaade ediyor. Pasifik Okyanusu'nu kat ederek Meksika'nın bu adı geçen kartelin olduğu bölgedeki limanlardan giriş yapıyorlar. Fentanil ve metamfetamin. Aynen öyle. Fentanil ve metafemin. Ben söyleyemiyorum bile. Bu 2 tane uyuşturucunun ham maddesi Çin'den geliyor. Çin'den gelen konteynerlere gelen bu ürünler adı geçen 2 tane limandan giriş yapıyor. Minanzola limanı ya da yanlış da ifade ediyor olabilirim. Bu iki limandan giriş yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Venezuela'da, Küba'da, İran'da, Panama'da, Grönland'da olduğu gibi Meksika hükümetine bir ultimatomda bulundu. Ya limanlarını kapat ya da ben kapatırım. Kamuoyuna yansımayan bilgiye geçecek olursak, gelişime geçecek olursak Meksika'nın adı geçen limanları 48 saattir abluk altında 6 tane Çinli gemi açıklarda bekletiliyor.
Aynı zamanda Çin'in konteyner ürünleri son 15 gündür 2 kere aranarak konteynerler Meksika topraklarına giriş yapmak durumunda kaldı. Dolayısıyla bu gerginliğin üstünde çok yoğun bir gerilim yaşandı liman bölgesinde, kartellerin olduğu bölgede. Sinaloa karteli bu kartelle düşman bir kartel. Ve limanlar kapatılınca Çinli gemilere o ham maddeyi kendisi kullanmak için bazı iskelelerden motorlar vasıtasıyla gemilerden ham maddeyi almaya çalıştılar. Tabi bu gerginlik devam ederken Meksika hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbaratı ve Sinaloa karteline destek. Çünkü rakip karteller yer yer devlete destek vererek rakip kartelin elemine etmesine ya da zarar görmesine neden olurlar. İşte bu operasyonu gerçekleştirdi. Dolayısıyla meselenin özünde uyuşturucu karteliyle devlet arasındaki bir gerginlik olarak görünse de küresel nadir toprak elementleri üzerinden bir gerilim olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Nitekim elektrikli otomotivler, elektrikli ev aletleri ve elektrikli otomotivlerin dünyaca ünlü Amerikalı girişimci olan Elon Musk bu konuyla ilgili mesela görüşlerini ifade etmiş. Bu yaşanan gerilimde kartelleri suçladığını görüyor. Çünkü Elon Musk ile Çinli otomotiv şirketleri arasında yoğun bir rekabet durumu söz konusu. Ve dünyanın birçok ülkesinde ABD ve Çin nadir toprak elementleri üzerine ciddi bir rekabet halinde. Bu bağlamda yaşanan gerilimin özetinde Jalisco karteli limanları kontrol ediyor. Aynı zamanda Çin'le de küresel maden ilişkisi geliştirdiği için Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Sinaloa kartelin ortak bir şekilde düşmanı ve rakibi haline geldi. Kabaca 48 saat içinde limanlar abluk altındaydı. Ve Çinli konteynerler gemilerden indirilirken 2 kere aranmasından ötürü yoğun bir lojistik trafiğinde yoğun sıkıntılar baş gösterince Amerika Birleşik Devletleri operasyon yapmak durumunda kaldı. Meselenin özünde limanların kontrolü ve uyuşturucu ham maddesinin Çin üzerinden Meksika'ya ulaşmasının Amerika tarafından engellenmesi yattığını ifade etmek isterim. Görünmeyen arka boyutta ise küresel bir rekabet söz konusu. Bu bölgede aynı zamanda elektrikli otomotivlerin temel bileşeni, bataryanın temel bileşeni olan lityum madenleri söz konusu. Çin burada çok ciddi yatırımları söz konusu ve aynı zamanda kartelle de işbirliği yapıyor. Kartelle işbirliği yapmasından ötürü küresel bir ticaret fay hattının tam ortasında olduğumuzu ifade etmek isterim. Sinaloa kartelini bilmeyen izleyicilerimiz için El Chapo'dan hatırlayabilirler. Evet. Yani şu anda aslında dünyada bir küresel bir narko propaganda yapılıyor. Evet. Bu yayın da aslında tamam bilgilendirme düzeyinde yoğun bir yayın olsa da aynı zamanda kartellerin durumunu biz ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi karteller kendi bölgesinde Sinan Bey adaletten istihdama yani iş bulmaya kadar turizmden madenciliğe aklınıza gelebilecek her alanda faaliyet gösteriyor. Şimdi bu konu uluslararası medya kartelin temel iştigali uyuşturucu olduğu için, geldiği için herkes şey zannediyor. Mesele tamamen uyuşturucu. Hayır, mesele tamamen uyuşturucu değil. Uyuşturucu 4-5 tane rekabet alanından birini teşkil ediyor. Mesela en büyük problem lityum madenlerinin Çin'e ulaştırılması ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun eleştirisi var. Hem limana yakın bu bölge, New Generation kartelinin olduğu bölge. Hem liman var, hem lityum madenleri var, hem de lityum madenlerinin işlenip tekrar Çin'e ulaştırılması durumu söz konusu. Ve Pasifik Okyanusu'nun yani Çin'in çok güçlü bir deniz filosu var. Pasifik Okyanusu marifetiyle Çin'e ulaşması hem zaman hem maliyet hem de yol güvenliği, lojistik güvenliği açısından Çin açısından paha biçilmez bir durum. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri son 48 saatte limanları abluk altına almıştı. Ve temel motivasyon lityum madenlerinden çıkartılan o cevherin Çin'e ulaştırılmasına engel olmaktı. İşte Amerika Birleşik Devletleri Meksika hükümetiyle beraber bu operasyonu yaparak uyuşturucu gibi evrensel bir sorun üzerine aslında küresel ticari menfaatlerini maksimize etmeye çalıştığını ifade etmemiz gerekiyor. Bazı yapay zeka paylaşımları gördüm hocam. Öldürülen kartelin elebaşıyla Meksika Devlet Başkanı sanki cenazede buluşmuşlar gibi. Evet. Bir takım editler vardı. Şimdi bu operasyon mesela daha çok Amerika'nın desteği veya tırnak içinde talimatıyla yapılan bir operasyon deniyor. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru. Çünkü Meksika Cumhurbaşkanı Donald Trump göreve geldiğinden beri 7-8 tane ülke açık deklarasyonda bulundu. Biliyorsunuz Meksika Körfezi'nin adını değiştirmeye kalktı. Arkasından Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'a adeta ultimatomda bulunan kartelleri yönetmesinde teklifinde ve buraya asker göndermesinden bahsetti. Şöyle bir detay daha var. Harita üzerinden izleyicilerimiz de bakabilir. Adı geçen kartel Amerikan sınırına çok uzak bir yerde.
Evet. Arada başka karteller daha var. Bu kartelin hedef seçilmesinin nedeni kartelin nüfuz alanı içerisinde nadir toprak elementleri ve limanın bulunması. Dolayısıyla Meksika Cumhurbaşkanı biliyorsunuz aynı partidendi. Bir önceki Cumhurbaşkanı López'le Morena Partisi'nin solcu bir partidendi ve kendisi demokrat kişiliğiyle bilinen biri. Litvanya Yahudisidir. Eski aynı zamanda başkent Mexico City'nin belediye başkanıydı. Orada da yine bu asayiş olaylarıyla ya da işte toplumsal bazı huzursuzluklarla yakından ilgilendiği için kendisine Demir Lady ünvanı da verilmiş bir kişiydi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ultimatomuna hem ideoloji temelinde hem de kartellerle silahlı mücadele ettiğiniz zaman bu çok daha büyük komplikasyona, daha büyük asayiş olaylarına neden olduğu için hem bir önceki Cumhurbaşkanı López hem de mevcut Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum mesafeli duruyordu. Ve bunu da açıkça medyaya deklare etmişlerdi. Medyada bu görüntülerin, karikatürize edilen bu görüntülerin aslında rasyonel bir karşılığı da var. Mesela uyuşturucuyla mücadele en sert uygulamayı PAN dediğimiz sağcı bir partinin Cumhurbaşkanı Calderon döneminde olmuştur. Resmi rakamlara göre 70 bin kişi ölmüştür. Bu bağlamda Sinaloa karteli aslında bu sağcı partiyle yakındır. Fox Calderon isimli bu iki tane cumhurbaşkanı seçim dönemlerinde açık yardım alınmasıyla da bilinir. Şimdi cumhurbaşkanlarının kartellerle mücadelesinin arka planda sinsi bir plan da söz konusudur. Bir cumhurbaşkanı bir kartele yönelik operasyon yaptığı zaman rakip karteller bu operasyonları destekliyor. Mesela Calderon'un yapmış olduğu kartel operasyonlarına 70 bin kişi ölürken Sinaloa karteli buradan zarar görmemiştir. Dolayısıyla mevcut Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ve ondan önceki Cumhurbaşkanı aynı partiden Morena Partisi'nde olan López kartellerle kartelin liderinin annesiyle görüntüler Meksika medyasında yer aldı. Bunlar tartışmaya neden oldu çünkü seçim dönemlerinde yer yer maddi yardımlar da alıyor. Mesela El Chapo, Amerika'da tutuklu olan El Chapo'nun iki önceki Cumhurbaşkanı NATO'ya seçim yardımlarında bulunduğu, elden para verdiği, işte aracılar üzerinden para gönderildiği hem Amerikan medyası hem Meksika medyasında yer aldı. Şimdi karteller uluslararası sistemde silahlı örgüt olarak bilinse de daha çok taşra ya da işte kent dışındaki yerlerde alanda faaliyet gösterdikleri için aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına cevap veren sosyal bir karşılığı da var. Asayişi kontrol eden bir güvenlikçi algısı da söz konusu. Dolayısıyla coğrafya çok büyük olduğu için Meksika Federal Hükümeti her coğrafyaya sosyal, altyapı, güvenlik hizmeti götüremediği için bu boşluğu karteller toparlar ve kartellerle işbirliği yapan siyasetçiler, belediye başkanları ancak kartellerle ittifak kurduğu zaman siyasi sistemin başına geçer. O yüzden kartelin siyasete ulaşması kolaydır. Aynı zamanda hakimler, savcılar, ordu mensupları, istihbarat, generallerle de ekonomik bir anlamda işbirlikleri söz konusu. Bu yer yer güvenlik politikalarında sekteye uğrattığı için Meksika'da sayısını artık takip edemediğim kadar güvenlik reformu çok gerçekleştiğini buradan biliyoruz. Hocam, Meksika'daki bu kaos durumu sizce nereye evrilir? Yani Amerika buraya müdahale eder mi? Şimdi öncelikle bu operasyon başarısız oldu Sinan Bey. Çünkü bir kartel liderinin ölü ele geçirilmesi en istenmeyen sonuçtur. Çünkü karteller adeta amip bölünmesi gibi kendi içinde liderlik adayı olan kişiler tarafından bir nüfuz savaşına dönüyor. Ve bu hem Meksika devleti tarafından hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem de rakip karteller tarafından da istenmeyen bir durum. Çünkü amaç orada kartelle konuşulabilir, alışveriş yapılabilir, pazarlık yapılabilir durumda olmasını istemektir. Meksika'da 130'dan fazla kartel söz konusu. Kabaca bunların en büyükleri 20 civarında, 20-28 civarında kartel var. Bunların en büyüğü Sinaloa karteli. Adı geçen New Generation karteli ise 2010 yılında bu kartelden ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri az önce bahsettiğim küresel ihtiyaçtan ötürü bu karteli terör örgütü listesine aldı. Amerikan sınırına da çok uzak bir yerde kendisini konumlandırıyor. Kartel liderinin öldürülmesiyle bu kartel içerisinde bir bölünme bekleniyor. Ancak şöyle bir durum var. Ezeli düşmanının yardım ettiği biliniyor. Çünkü bu operasyona Meksika hükümeti istemeden destek verdi. Sinaloa karteli hem kendi limanlarını hem de pazar alanlarını New Generation kartelinden kurtarmak için bu operasyona ekonomik ihtiyaçtan ötürü, destek verdiğinden ötürü kartelde beklenen bir dağılma söz konusu olsa da kartelin motivasyonu düşman kartel olduğu için bir şekilde kendisini konsolide edeceğini düşünüyorum. Çünkü kartelin olduğu bölgede Çin'in çok yüksek meblağlarla yatırım yaptığını biliyoruz. Çin araba üreticilerinin bu bölgede yine faaliyetleri var, fabrikaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı olsa da kartel aynı zamanda Çinli şirketlerle işbirliği yaparak istihdam da sağlıyor. İzleyicilerimiz açısından ironik ve komik gelebilecek bu hadise Meksika'nın kendi
toplumsal ve sınıfsal çelişkilerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla operasyon başarısız oldu çünkü kartelin lideri öldürüldü. Bir karteller arası savaş bekliyorum ama karteller kendi içinde pragmatist tutumları da söz konusu. Ekonomik menfaatlerini konsolide edebilirler ama 3 yıl boyunca bir gerginlik beklemiyorum. Çünkü bir Donald Trump hükümeti var. Donald Trump hükümeti dünyanın pek çok yerinde nadir toprak elementleri üzerine birçok gerginlik çıkardı. Grönland'da, Panama'da, Kolombiya'da, İran'da, Ukrayna'da, Nijerya'daki saldırılar hep liman, nadir toprak elementleri, liman, petrol, liman, doğalgaz işlevleri üzerinden icra edildiği için Meksika'daki durum da bunun bir cephesini oluşturduğundan ötürü kartelin Amerika'ya dayanma gücü sınırlı. Ancak 15-20 bin civarında üyesi olduğunu düşündüğümüzde Çin'le madencilik ithalatı, ihracatı yapan bir yapı olduğunu aklımıza getirdiğimizde bunun kısa vadede olmasa bile orta vadede kartelin ben kendi gücünü konsolide edeceğini düşünüyorum. Ama rakip kartellerle savaşı ne götürür? İşte burası ucu açık bir durum. Çok öngörülemiyor çünkü burada pazarlığı kartelin yeni liderleri yapabiliyor. Bazen karteller içerisinde liderlik mücadelesi de olduğu için burada daha çok parayı daha çok veren liderlik basamaklarının hızlı tırmanılan burası ucu açık bir durum ama karteller bu yaşanan arkadan vurulmaları asla unutmuyorlar ve bunu bir meselesi haline getiriyor. Bir kan davası, bir öç alma meselesi haline getiriyor. Kartel aynı zamanda sosyolojik bir bağ olduğundan ötürü tarihsel bir hafıza sürekli olarak bu intikamı güncellediğinden ötürü kısa vadede olmasa bile uzun vadede karteller arasında bir gerilim bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri açısından karteller düşman hibrit aktör olarak görülmekte. Dolayısıyla uluslararası medyada kartel olarak uyuşturucu lojistiğini sağlayan yapılar olarak bilinse de temel motivasyon düşmanla beraber hareket eden hibrit aktör olarak tanımlanmaktadır. Hocam anlattığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.